Garaj'dan herkese merhaba. Bugün dersimiz Alef ve son 3 konu sıkıntılar. Evet, hatırlayalım. En son 2 günde modifiye nasıl yapılır diye yola çıkmıştım. 2 bölüme uzadı. 7 güne uzadı. Şöyle hızlıca bir önceki bölümde neler olmuştu onu hatırlayalım. İlk başta motoru söktük. Ondan sonra onun yerine yeni motor koyduk. Turboyu değiştirdik. Radyatörü değiştirdik. Turbo manifoldu ağzımıza tükürdü tabiri caizse. Onunla çok uğraştık. Neyse uzatmayalım. Aracı toparladık ve bastırdık Süreyya'ya. Şu büküm noktasını hesapladım yani. Dönderdik ya. Evet. Döndermemize rağmen bu sefer de bizi başka noktada engelleme yapıyor. Ya da Ya- alttan bir tane hafif bir es yapacağız öne doğru. Bunu yapsa kim yapar? Herkes yapar ya. Ya bırak. Herkes yapsa burada işimiz ne? Sevgiyle alakalıdır o. Öyle. Freni iptal edelim. Ne yapacaksın? Freni iptal edelim. Niye? Kullanmıyorum zaten çok fazla. Sen manyak mısın lan? Evet manyağım. Yani normal kullanım hiç yapmayacağım bundan. Dalga mı geçiyorsun? Bu klimayı aktif halde kullanacak mısın? Kullanacağım. Ciddi misin? Ciddiyim. Bir daha soruyorum. Spor arabada klima olur mu olmaz mı? Bence olur. Bence de. Ya olmaz diye bir kural yok yani. Öyle bir kimse bir kısıtlama getirmemiştir herhalde. Senat'la bunun iddiasına girdik de geçen sene. Hı hı. Aslında yarış arabası demek istedi. Yarış arabasında olmaz demek istedi ama ben onu... Ya ağırlık olarak tamam mantıklı ağırlık biriminden ama konfor anlamında niye olmasın? Bence de. Freni yapma desen kafası karışacak, üzülecek ama yapmayacaktı biliyor musun? Hani öyle bir sordu ne yapacaksın diye. Klimada yoğurdu üfleyerek yedi farkındaysan. Güvenini tamamen kaybetti. Evet, ilk şaka yaptım, dalga geçtiğimi anlamadı. İkincisinde de ciddiydim. Süreyya'nın güvenini kaybettim tamamen. Klimayı bozmayız. Klimayı aktif halde tutarız. Tamam mı? Bunda bir sorun yok. Bunu tutarız. Ne olur? Şuradan şu tarafı downpipe'ı çeviririz bu noktadan. İşte oradan bir iniş yaparız. Uppipe noktasında. Ondan sonra başlatırız. Devam ederiz. Ama bizim için bütün problem burası. Burada Aynen mesafe hiç yok zaten. Ben bunu satın aldım, yaptırmadım. Biliyorum satın aldığını. China. China ve üzüldüm yani. Bizim Yani adam- herhalde China. Amerika'dan geldi ama Çin'dir yani. China. Sökeceğiz bakacağız dostum. Bana sorarsan biraz da öne gelmeli abi. Hatta Öne şöyle gelmez açıyı da kanka, şöyle... öne gelmez. Bak şimdi öne gelirse manifold. Böyle süper değil mi? Bak sen söyle. Ya bu zaten benim istediğim de bu. Tamam. Ama işte bunu nasıl yapacağız onu düşünmemiz lazım. Altı kez flanşı çevir döve döve, kenarlarını kapat. Ustacığım tamam biz de düşünelim biraz. Bize de müsaade et. Benim istediğim nokta da bu zaten. Böyle olursa her türlü çalışmak da kolay olur. Ama şurada manifoldu da hesaplamam lazım, anladın mı? Sökülüp sökülmemesini. Tabii. Onu da hesaplamam lazım. Biraz yukarı alsam bu bağlanmaz. Doğru. Nasıl yapacağız? Yani öyle bir şey ki. Neyse abi sen toplantına git. Biz bunu hallederiz. Sen git abi, bekleme başımızda. Ya bir sal adamı, ne konuştun car car ya. Dış sesliği bana bırak ya. Bölümler Kırmızı Oda dizisi gibi anasını satayım. Hep sıkıntı bölüm. Yani hep sıkıntı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İzlemesi keyifli de uğraşmaya başlayınca anlıyorsun, biliyor musun? Neyi? Yani emin bu işler işte hepsi kırmızı odaya dönüyor. Hayalini kuruyorsun, parçaları alıyorsun. Mesela şöyle bir durum var. İmkanın olmayabilir. İmkanı yaratıyorsun. Parçalar geliyor falan filan. Ustayla problem yaşıyorsun. O olmuyor, bu olmuyor. Zamanlar uymuyor. Ya anasını satayım tam ne dizisi deniyor bunlara? Kırmızı Oda. Yok. Ne dedi? Eski Brezilya dizileri diye ismi geliyordu işte. Tam şeye dönüyor iş yani. Dallas. Dallas mı oluyor? Ne bileyim, değildir belki. Bulamadık, vazgeçtik. Evet. Yani sıkıntılar devam. Çözümünü bulduk. Bir aksilik çıkmazsa Doğukan'ın istediği olacak.
Toplantıyı bitirdim, geldim yine Süreyya'ya. O süreç zarfında ciddi bir şekilde yol kat edilmiş. Ben aslında farklı bir yöntem düşünmüştüm ama bence Süreyya'nın çözümü çok daha kalıcı bir çözüm olmuş. Şimdi bu zamana kadar Süreyya'ya defalarca geldik. İşte egzoz nasıl yapılır vesaire videoların üzerinden geçtik. Teknik detaylardan bahsettik. Ama bugün farklı bir işlem yapıyoruz. Bugün turbo bir araca hem egzoz sistemini yapıyoruz hem de intercooler boru hatlarını, ayrıca intercooler'ın yerleştirmesini de yapıyoruz. Öte yandan en büyük sıkıntımız biliyorsunuz Celil'in orada görmüştük. Turbo. Ya bizim aldığımız manifold o kadar isteğimiz dışında bir manifold çıktı ki bu arabaya nasıl uyarlarız, ne yaparız, ne ederiz? Neyse ki Süreyya çözdü. Şimdi işimiz yoluna girdi. Kaldığımız yerden devam. Dış ses yemin ederim var ya, her yerde aklımı alıyorsun. The ses was here. Ben her yerdeyim. Yoğum ama varım. Çoğum ama azım. Doğum ama ölüm deyip felsefik bir şekilde bitiriyorum. Katkıda bulunduğun için teşekkür ederim videomuza. Flanş'ta biz özellikle içeriye giren bir çalışma yaptık. Böyle faturalı gibi oldu. Turbo palinin içerisindeki kafaya kadar oturuyor. Çünkü birçok yerde mesela flanştan itibaren kaynaklı görüyoruz ya. Burada bir odacık oluşmaya başlıyor. O da EGT'nin yüksek kalmasına sebep oluyor. Aynı zamanda bu tam kafasına oturduğu için de turbodan çıkan gazın aynı ivmeyle devam etmesini sağlıyor. Eğer içeride odacık kalırsa, burada boşluk kalırsa o türbülansa sebebiyet veriyor ve devam edemiyor. Bu da atlamadığımız bir detay yani. İyi. Tamam bizde. Şu aşamaya kadar neler yapıldı? Turbo manifoldu düzeltildi, bir de downpipe yapıldı. Şimdi burada bir ufak bir yanlış anlaşılma var, onu düzelteyim. Manifold, bir de headers deriz arkadaşlar, header sistem. Bunların farklılıkları şöyle, genelde manifold dediğimiz aslında döküm olan, fabrikasyon olan parçaya deniyor. Header ise sonradan performans amaçlı yapılmış farklı malzemeden olan parçaya deniyor. Biz bunu açıkçası yani ağzımıza alıştığı için turbo manifoldu diyoruz ama header da diyebiliriz ayrıca. Emme manifoldu vardır, onun ismi sabit zaten. Downpipe dediğimiz hikayede turbodan sonra çıkan egzoz parçasının adı. Ondan sonra da zaten egzoz sistemine bağlanıyor. Bunları tasarladık. Bundan sonrasında egzoz sisteminin geri kalanı yapılacak. Buna bazen catback de diyorlar. Catback dediği de katalizörden sonrası anlamına geliyor. Catback. Sonra da en son susturucu ve devam edeceğiz. Bir de şöyle bir durum var. Biz bu çalışmamızda 76'lık boruya geçtik. 76'lık boru tercihimiz oldu. Fakat turbo araçlarda aslında en iyi egzoz olmayan egzozdur. Nasıl? Evet, şey gibi değil, atmosferik gibi düşünme. Turbodan sonra direkt atmosfere saldığın zaman daha iyi performans alırsın. Fakat ne olur? Arabayı kullanamazsın. Çok ses olur. Her an egzozdan alev atabilir aracın altında. Bunlar güzel şeylerle sonuçlanmayabilir. O yüzden egzozu en arkaya kadar uzatmak gerekiyor. Biz mesela ne yapıyoruz? Yarış arabalarını eskiden kaputtan çıkartıyorduk. Ama o da Türkiye'de yasaklandı. Artık hepimiz arkadan çıkartıyoruz. Dün turbo çok zamanımızı aldığı için ikinci güne sarktı işimiz. Ama downpipe'ı komple bitirdik. Önden arkaya kadar 76'lık boru geldik. Sonunda yine Varex'imiz var. Daha doğrusu Varex tarzı egzozumuz var. Varex yok üzerinde. Geçen sene sergilenirken üzerinde bu egzoz vardı. Şu yorumu çok almıştım.
Neden ikisinin arası bu kadar ayrık ve ince diye. Bu sefer onu telafi ettik. Birbirine birazcık daha yakın, birazcık daha kalınlığını yaptık. Ben bu tarzı çok seviyorum. Çünkü böyle katana ile kesilmiş gibi tam böyle Japon otomobiline uygun bir çizgi olduğunu düşünüyorum. AS86'da da bunun teklisi var zaten. Bu bence tasarımı daha çok tamamlıyor. O da istediğimiz şekilde oldu bence. Tekli de yapılırdı ama çok klasik yani. Tekli her yerde tekli var. O yüzden onda böyle tasarım seçtik. Egzozu da bitirdiğimize göre şimdi sırada geldi intercooler ve intercooler'ın borulaması. Bir şey diyeceğim. Zaten intercooler vardı. Neden değiştirme ihtiyacı duydun? Intercooler tabii ki vardı. Daha büyük bir intercooler sistemine gittik. Arkadaşlar çünkü turbomuzu büyüttük. Turboyu büyüttük, basıncı arttırdık. Ne oluyor? Turbo daha çok ısınıyor. Motorun kırılmaması için turbodan çıkan havayı bizim soğutarak motora vermemiz gerekiyor. Turboyu büyüttük, verimi arttırdık, ısı arttı. Soğutacağımız kapasitenin de büyütülmesi gerekiyor. Bu arada kullandığımız, bu arabaya taktığımız intercooler R34 GTR'dan çıkan orijinal, kendi intercooler'ı. Başka bir firmanın yaptığı değil, Nissan'ın kendi orijinal R34 GTR intercooler'ı. Dolayısıyla ona göre de borlama yaptık. Sona geldik. Şimdi son montajları yapıyoruz. Kelepçelerimizi bağlıyoruz. Onları zaten krom paslanmaz kelepçe seçtik. Öte yandan ben bir tane universal bir bağlantı istedim Süreyya'dan. Çünkü ilerleyen zamanlarda farklı blow-off valve seslerini bu araç üzerine test edeceğim. Bu çakma bir EKS. Bunun orijinali de var bende. İkisinin farkına bakacağım. Diğer markalara bakacağım. Grady'nin var, Tial'in var. Bir tane el üretimi var. Bunların hepsinin ses farklılıklarına bakacağım. Bu araçta birazcık da böyle ses falan çalışacağım. Şimdi bunun montajını da bitiriyoruz. Ardından marşa basıyoruz. Vay be, bitirdik sonunda. Bitti mi? Bitti. Yani bir hava filtresi kaldı şurada. Onu da benim getirmem lazım. Hava filtresini getirmem lazım. Başka ne kaldı? İşte hava filtresine bir tane muzul yapacağız o kadar. Evet. Bitti. Şimdi sürerek gideceğim eve. Kurtuluyoruz. Evet, benden kurtuluyor. Bir sonraki arabaya kadar. Kurtuluyoruz. Sağ olsun Süreyya, oğlu Kaan, Tolga, Burak inanılmaz bir çalışma gerçekleşti burada 2 günde. Açıkçası şunu beni geri gönderirsin diye beklemedim değil. O yüzden bıraktım, toplantıya kaçtım vallahi sana. Düşündüm. Tahmin ettim. Ciddi düşündüm. Fikrin değişmeden ben zaten tüydüm. Şimdi bu projede benim birincil amacım şuydu başladığımda. Elde ne varsa doğru değerlendirebiliyorsak o şekilde hareket etmekti. Yani mesela bu turbo vardı bende. Gidip bu arabaya turbo almadım. İşte bu araçlarda Skyline'ın enjektörleri konuyor. RB26'nın upgrade olarak. İşte orijinal enjektörünü çıkardım. 380 cc miydi neydi? 440 ama ne çıktık şu anda? Bunu beslemesi için. Radyatörü değiştirmiştim başta. Ya sonra düşündüm benim ısı sorunum yok. Onun yerine kendi davlumbazı kalması, kendi pervanesi kullanmak elektrikliden ziyade daha benim için değerli bir. Yani termik. Evet, termik abi sürekli çalışıyor. Aynen. Elektriğin sigortası attı atmadı Sadece vesaire. sıcak havada biraz fazla ses yapıyor o kadar. Abi ne sesler çıkacak şimdi bu arabada. Yani onun için blow valve'i bağladık. Klima aktif hale gelecek. Olacak. Az kaldı. Vallahi klima konusunda bayağı niyetliyim yani. Bayağı. Abi elin emeğine sağlık. Sağ ol kardeşim ne demek. Biz bugün yeniden egzozumuzu yaptık. Intercooler'ımızı yaptık. Bütün problemleri giderdik. Fakat Süreyya'da tabii ki sadece bunlar olmuyor. Neler oluyor? Kaan gel sen de bahset istersen bir parça. Örnek gösterebileceğimiz ne var? Yani dizel parçacık filtresi olarak bir temizlik yapıyoruz. Jenerasyon yapılıyor. Jenerasyon yapılıyor. Bunun haricinde de stage 1, stage 2 olarak performans artışı yapılıyor. Yazılım yapıyorsun Yazılım yani. yapıyoruz. Yani stage 1'de mekanik olarak bir şey değiştirmek gerekmiyor. Özellikle konsantre olduğunuz araçlar neler? Bak grubu BMW. çok fazla, BMW fazla. Bizim ilgilendiğimiz İkisi çok fazla. Mercedes. Japon çok az onu biliyorum. Japoncularla anlaşamıyoruz herhalde. PCR grubu
PSA grubu. Yani biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yıl başladık zaten bu yani partikül temizliği uzun yıllardır yapıyoruz Benim da. Viyana'ya yapmıştık, hatırlıyorum. Evet, uzun yıllardır yapıyoruz. Oğlumun merakından dolayı cihazlarını aldık. Yazılımlarını bir firmayla anlaştık. Oradan alıyoruz. Takip edebileceğimiz Instagram sitesine Yani şu anlık aktif olarak Storm-Eco ve Süreyya Egzoz var. Storm-Eco ve Süreyya Egzoz. Egzoz. Süreyya Egzoz zaten benim Aynen. takipçilerim biliyorlar. Şimdi Storm-Eco'yu da bir takip ederler. Ben sosyal medyayı pek fazla kullanmıyorum. Bunlar O iş çocuklar sende bakıyor. artık. Aynen, devam Kartvizit, o iş sende Biz artık. daha eski kafalıyız. O zaman hadi bismillah. Şimdi tabii araba rodajda olduğu için bir yere kadar sesini duyurabileceğim ama en azından neye benzediğine bakalım. 4000 Daha fazla zorlamıyorum. Hele bir alıştıralım biraz. Ama bir 4500-4700 devir çevirdim. Oralara kadar geldim. Zaten makine devirli bir makine bu arada. Yani 7500 devir falan çeviriyor. Biz onu 8000'lere çekeriz illaki. Ondan sonrası serenat. Hadi bakalım. Şimdi biraz da yola çıkalım. Yüzüm gülüyor, keyfim yerinde. Geldik yine Celil'e, kaldırdık. Ekip yine kamera arkasında güzel, herkes fişek, çalışıyor deli gibi. Çekici hala bozuk. Yine bir şeylerini sökmeye devam ediyorlar. Neyse ortam güzel yani. Şimdi son kontrolleri yapacağız derken yolda fark ettim. Westgate'den saçma sapan bir ses geliyor. Burada gaza bastık, Westgate'in kafası oynuyor. Halbuki çalışan Westgate'ti. Yarış arabasından sökmüştüm. Şimdi söküp ne olduğuna bakacağız. Soğumasını bekliyoruz. Soğusun. Yağ kaçağı var mı ona bakacağız. Artık bugünü bitiririz. Yarın da alt takımı değiştiririm diye düşünüyorum. 2 gün demiştim ya. İkinci videoya geçtik. 6. güne geldik. Devam. Yapacak bir şey yok. Fişek mi gerçekten? Sen hayatında hiç fişek gördün mü ya? Bu ortam fişek mi? Çok üzgün çocuklar. Niye üzgün bu kadar? Hava çok sıcak ondan. Ha sıcaktı. Hava aynen. sıcak ondan. Tamam, o yüzden fişek yani sıcak. Fişek gibi adamlar. Gel bak. Şu an Westgate elimle oynatabiliyorum, bak görüyor musun? Şu an oynuyor mesela, elimle oynatabiliyorum burada. Bunun oynamıyor olması lazım. Kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah değildir yani. Ama var ya, araba bir tatlı oldu. Bir tatlı oldu. Bekle. Bekle, videonun gerisini bekle. Evet, Onurcan çeviriyor. Çeviriyor ve Westgate'imiz göründüğü haliyle oynar başlıklı çıktı. Sanki biraz arızalanmış gibi duruyor. Ya bir çıtır bir sıkıntısı var gibi Evet. sanki. Peki ne yapalım? Açalım da atalım mı bir? Görelim ne olmuş. Hadi bakalım. Gel. Hadi bakalım. Arkada manzara var da ona poz veriyorum. Tıpkı Yoksa, ben. yoksa devam edeceğiz. Westgate'i söküyorlar şu anda. Devam mı? Volkan Memiç. Tamam. Açtık baktık, ne var? Sürpriz yumurta. Adama gerçekten Süreyya iyi uğraşmış ya. Maşallah. Hem kısa zaman, güzel süre. iyi İşçilik uğraştı. desen 10 numara. Ne çıkacak? Biz Westgate'i niye sökeriz? Ne çıkabilir içinden? Biz niye bu saatte Westgate söküyoruz? Abi bu nasıl bir işte- bahtsızlık ya? Abi başımıza geliyor böyle şeyler. Kastım işler. Çok Mekanik kastı be abi. spor. Kasıyor be abi. Bu, niye böyle bir espri yaptık mesela? Abi biz buna kurban olalım. Yarış zamanı bize çektirdikleri de unutmadık. Son dakikaları falan bu gene çok şükür. Hatırlıyor musun? Gece 2'de ayağa kalktık. Abi ne yapmadık ki? Evet. Açayım mı abi? Aç. Açıyorum. Aç. Ya tamam, somun sökük işte, bu kadar be abi. Bu kadar be abi. Bak, sök onu da. Tamam, çıkar. Onu da al dışarı. Evet, o gevşek işte. Abi bu kadar. Bu Çözüldü kadar. abi olay. Bu kadar. Ya ben niye bununla uğraşıyorum? Mesela bu somun niye gevşek? Bu cevabı istiyorum. Bu somun niye gevşek? Şimdi diyecek ki sus. Buna şükret diyecek. Abi en azından arıza Şükürler değil. olsun. En azından arızayı bulduk. Evet. Güzel güzel. Güzel haber. Hiç olmazsa bununla yırttık. Abi 2 gündür bayağı şey gibi geziyorum ya. Toplama. Yani Ya toplaya gidiyor abi. Custom iş hep böyle ya. manifoldu aldım. Çin manifoldu kullanılmazmış. Niye kullanılmaz? Onu anlatıyorum. Çünkü eğik oluyor, bilmem ne oluyor. Gittim ben manifoldu başını tıraşlattım falan filan. Tamam. Güya olur anlatacağım. Ha, toparlanır Olmuyor anlatacağız. abi. Yok. Ya, Çin gene de. manifoldu olmuyor arkadaşlar. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben burada kimseyi kandırmadım kanalımda. Çin manifoldları olmuyor arkadaşlar. Uğraştırıyor. Zaman, para. Oluyor ama oldurmak zorunda Ya oluyorsun. parayı geçiyorsun da zaman çok kötü oluyor. Zaman abi Evet. daha pahalıya geliyor. Daha pahalıya geliyor. Yani oldu. Ben öyle anlıyorum. Oldu Yolda kalmayacağım. Yok Problem yok.
Bisikletten yolda kalınmıyor bak. Tamam abi. Neyden yolda kalacağız onu da söyle bari tam olsun. Yok bisikletten değil abi. Bunun yolda kalmasın. Tamam, eyvallah tamam o zaman. Bir hava basalım da bakalım. Hava tabancasıyla. Çok güzelmiş abi. Ben burada çalışırım abi bu işte. Vescade'in nasıl çalıştığını da görüyoruz. Gereğinden fazla basınç geldiği zaman bu kapak açılıyor. Fazla basıncı buradan boşaltıyor. Ve turbonun da bu şekilde ne kadar bar basacağı belli oluşuyor. Mesela 0.8 barlık yay var ya içinde. Bu havayı verdiğimizde 0.8 barı yakaladığında bu kapak açılıyor. Gerisini atıyor. Anladın sen onu. Şimdi demin Wastegate'den bahsetmiştim. Yerine taktık. Olacakları anlatayım. Biraz sonra Onurcan motoru çalıştıracak. Bütün sistem düzenli bir şekilde çalışıyor olacak ve siz bunun sesini duyacaksınız. Celil Usta 1 veya 2 bar civarı basıncı Wastegate'e bastıktan sonra ne olacak? Wastegate açılacak. Yani turbonun fazla havasını atmosfere salıyor olacak. Orada da sesin değiştiğini duyacaksınız. Çünkü turboya gelmeden önce bir kapak açılıyor ve oradan da atmosfere basıncı atıyor. O zaman ver mehteri. Şu an sistem çalışıyor. Bak bu normal. Çek. Wastegate'i açıyoruz. Bu da gazlarken esas o çığlık çığlığa duyduğumuz sesi direkt salıyor işte. Ayrı bir zevk katıyor. O da bir farklı bir olay yani. Ya zaten gazlarken izleyeceksiniz. Sıkıntı yok. Videonun sonrasında devam. Bir başka gündeyiz. Şimdi son olarak alt takım kaldı. Fakat bugün arka takım değiştirmekten vazgeçtim. Rodaj bitene kadar böyle kullanacağım. Çünkü kilitli diferansiyeli koyarsam ben kendim biliyorum. Bu arabayı biraz hareketlendiririm. O yüzden vazgeçtim şimdilik. Ön takımda şöyle bir şey yaptım. Ben bu arabaya S14 takımı koydum. Gel bak burada bu arabalarda tek piston kaliper geliyor. Ben bunu 4 pistonluya çevirdim. Daha büyük diske çevirdim. Zaten amortisörlerimizi değiştirmiştik. Fakat S14'ün alt takımını takarken bir takım farklılıklar oluyor. Şimdi şu gergi kolu. Biz buna kaster kolu diyoruz. Yani tekerleğin öne ya da ileri gitmesini sağlayan. Fakat ben bunun burada 3-4 diş tuttuğunu biliyorum. Neden? Çünkü S14'e uyarlanmış bir kolu olduğu için ve biz bunu S13'e taktığımız için bunun kolu yetmedi. Şimdi bu tip durumlarda ne yapıyoruz? Bu taşıyıcıda geriden delik açıyoruz buna S13'lerde. O yüzden biz bunu sökeceğiz. Birkaç santim geriden delik açtıracağız. Buralara pul kaynatacağız sağlam olabilmesi için. Aslında ihtiyacı yok. Ben buna daha önceden ayak yaptırmıştım böyle sağlam olması için. Ve bu kolun daha fazla diş tutmasını sağlayacağız. Bu da güvenlik açısından önemli. Onun dışında agresif gözüksün diye alt kollarla oynamıştım. Gel onu da göstereyim. Alt kollarda bak. Şuralara ek parça yapmıştık biz. Tam bu kadar mesafe bu kol dışarı açıldı. Ama ve lakin sonuçtan memnun kalmadım. Çünkü bu bir drift otomobili değil. Tekerlekler çok fazla kamber basmaya başladı. Kamber bastığı için de tekerleği gösteriyorum sana. Bak içleri yedi, dışları kaldı. Ve benim ön tekerleklerimiz sadece şu kadar yere basıyor. Bu da benim yarı yarıya fren mesafemi azaltıyor. Bunu tecrübe ettim. Mutlu kalmadım. Yani o 2 santimlik pay drift otomobili olmadığı için, yolda kullandığım için benim hayatımı tehlikeye atıyor. Şimdi ben onu düzelteceğim. Ben de o kolun normal hali var. Onu koyacağım. Bu sebeple tekerlekler yeri düz basacak. Fren mesafem, virajım toparlayacak. Yeniliyorum. Eğer bu bir drift otomobili olsaydı bu benim işime yarardı. Çünkü tekerlekleri yan çevirdiğim zaman tekerleklerim daha düz basabiliyordu. Gerek kalmadı. Çünkü ben bunu pistte kullanmayacağım. Şimdi 1 2 ana 2 diş. 2 diş tutuyormuş. Yani aslında bayağı tehlikeli bir sürüş yapmışım. Ben daha fazla denedim. Bu olmaz. Tabii şimdi yeni bir sorun başlıyor. Tekerlekler içeri girince rot kolları kısalmak isteyecek. Çünkü rot kollarını da son dişe kadar kullanmışız. Benim bu rot kollarına gidip diş açtırmam lazım. Abim nasılsın ya? İyi be seni sormalı. İyi valla. Ne yapıyorsun? Ne yapayım?
Demin buralara Mehmet Usta sağ olsun birer tane pul kaynattı. Biz de buraları deldik. Orijinal haline göre çok daha mukavemetli oldu çünkü çok daha etli burası. Biz de zaten orijinali gibi kullanmıyoruz. Biraz performanslı kullanıyoruz. Bu kadar da diş kazandık. Şimdi gidelim bir boyayalım. Ne kadar diş kazandığımızı da görürüz. Evet, yerine yerleştirdik. Tam bu kadar. Kolu geri aldım. Gördüğünüz gibi zaten artık dişler içerisine girdi. Eskiden şuraya kadar 2-3 diş tutarken şu an 15 dişten fazla var burada. Aynı şekilde burada da. Bunlar boyandı. Aynı şekilde bu kollar da kısalmış oldu. Dolayısıyla kamberimiz içeri geldi. Bütün işlemler bitti. Kontrollerin hepsini yaptık. Şimdi sırada rodaj var. Yaklaşık 1000 kilometreye kadar yakın rodaj yapmayı planlıyorum. Ondan sonra da sıkıp gazlayacağız. Evet, rodajdayım. Daha çok yolum var. Arkadaşlar bu arada tişörtlerimden almak isterseniz de bu son beyaz tişörtlerimiz oversize olanlar indirime girdi. Fakat çok fazla şu soruyla karşılaşıyorum. Hangi beden alacağız? Benim boyum şu kadar bu kadar diye. Arkadaşlar oversize'lar normal tişörtlere göre çok daha dökümlü. Şöyle göstereyim. Bakın ben bugün üzerime large giydim. Kol boyu nerede? Etek boyu nerede? Normalde ben medium giyen birisiyim ama böyle biraz abartı şeyleri sevdiğim için biraz da dökümlü giyiyorum yani. Biz de ofise bir ütü siparişi verelim istersen. Yani ütüsüz bütün tişörtleri. Ütüsüz değil, hava sıcak. Oturuyorum burada. Sabahtan beri çalışıyorum. Ha, kırıştın yani. Kırıştım. Hem mental hem tişört olarak. Mental olarak çok kırıştım. Ah. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Nice check.